Sana bir soru soracağım ve cevabı bildiğini zannediyorsun. Ama muhtemelen bilmiyorsun. Para nedir? Cebindeki kağıt mı, bankadaki rakam mı veya devletin garantisi mi? Hiçbiri değil. Para aslında bir hikayedir. Milyarlarca insanın aynı anda inandığı ortak bir kurgudur. Ve bu kurgunun kurallarını sen yazmadın. Sen doğduğunda sana dayatıldı. Okulda sana öğretilmedi. Ailen de zaten bilmiyordu ki sana öğretsin. Ve bugün o hikayenin başından başlıyoruz. Çünkü paranın ne olduğunu anlamadan neden eridiğini, neden zenginleri koruduğunu, neden seni fakirleştirdiğini anlayamazsın. Hazırsan başlayalım. Şöyle düşün. Yıl milattan önce 5000. Mezopotamya. Sen buğday yetiştiriyorsun. Komşun ise balık tutuyor. Buğday istiyorsun, balık istiyorsun, takas yapıyorsunuz. Basit ve mantıklı. Ama bir sorun var. Sen bugün balık istemiyorsun. Komşun bugün buğday istemiyor. Ne yapacaksın? İşte bu sorunu çözmek için insanlık binlerce yıl boyunca ortak bir değer saklama aracı aradı. Tuz, hayvan derisi, deniz kabuğu, obsidyen sonunda bir metal buldu. Parlak, nadir, bozulmayan, herkesin istediği altın. Altın mükemmel para özelliklerine sahipti. Taşınabilir, bölünebilir, nadir ve bozulmayan bir yapıdaydı. Ve en önemlisi kimse onu yoktan üretemiyordu. Bu özellik her şeyi değiştirdi. Çünkü para arzı sınırlıydı. Sınırlı olan şeyin değeri korunur. Yüzyıllar boyunca altın dünyanın ortak dili oldu. Ama altını taşımak tehlikeliydi. Yollar güvensiz, hırsızlar boldu, çözümü kuyumcular buldu. Altınını kuyumcuya bırakıyordun. O sana bir kağıt veriyordu. Bu kağıdı getirene şu kadar altın verilecektir. İşte ilk kağıt para böyle doğdu. Bir makbuz, bir söz, bir güven belgesi. Kuyumcular zamanla fark etti. İnsanlar altınlarını nadiren geri istiyordu. Kasada her zaman altın duruyordu ve akıllarına bir şey geldi. Kasada 100 altın var ama insanlar nadiren hepsini aynı anda istiyor. Ben 200 kağıt yazarsam ne olur? İşte burada modern bankacılığın temeli atıldı ve ilk büyük finansal aldatmaca başladı. Kasada olmayan altın için kağıt yazmak. Bugünkü adıyla kısmi rezerv bankacılığı. Yani bankanda 100 lira var. Banka bunu 10 farklı kişiye borç verebilir. Çünkü hepsi aynı anda gelmeyecek. Bu sistem bugün hala çalışıyor. Değişen tek şey artık arkasında altın bile yok. 1944 İkinci Dünya Savaşı bitiyor. Dünya harabeye dönmüş. 44 ülkenin temsilcisi New Hampshire'da bir araya geliyor. Bretton Woods Konferansı. Kararlar netti. Dünya ekonomisi yeniden kurulacak ve merkezinde dolar olacak. Neden dolar? Çünkü Amerika savaştan en güçlü çıkan ülkeydi ve dünya altın rezervinin %70'i Fort Knox'taydı. Anlaşma şuydu: her ülkenin parası dolara bağlanacak, dolar ise altına bağlanacak. 35 dolar eşittir bir ons altın. Sistem basit ve güçlüydü. Para basmak istiyorsan altının olması lazım. Altın sınırlı, para sınırlı, enflasyon kontrollü. Ama Amerika bir şey yapmaya başladı. Vietnam Savaşı masraflıydı, sosyal programlar masraflıydı ve Amerika harcamalarını karşılamak için altından fazla dolar basmaya başladı. Avrupalı ülkeler durumu fark etti. Bizim elimizdeki dolarlar Fort Knox'taki altından fazla ve Fransa harekete geçti. Charles de Gaulle gemiler dolusu dolar gönderdi Amerika'ya. Bize altın verin dedi. Amerika'nın altını hızla azalmaya başladı. 15 Ağustos 1970 bir pazar gecesi. Amerikan halkı televizyon başında. Richard Nixon ekrana çıktı. Dolarını altına çevirme hakkını geçici olarak askıya alıyorum. Geçici dedi. 55 yıl geçti, hala devam ediyor. O gece dünya para sisteminin temeli kökten değişti. Dolar artık altına bağlı değildi. Hiçbir para hiçbir şeye bağlı değildi. Ekonomistler buna Nixon şoku diyor. Ben buna şunu diyorum: İnsanlığın binlerce yıldır sınırlı tutmaya çalıştığı para arzı o gece serbest bırakıldı. Ve o günden bu yana ne oldu? 1971'deki bir dolar bugün sadece 8 sent alım gücüne sahip. Yani %92 değer kaybı. Türk lirası mı? 1970'te bir dolar 9 liraydı. Bugün ise 30 binin üzerinde. Bu bir kaza değil, sistemin doğal kaçınılmaz sonucu. Şimdi eve dönelim. Türk lirasının hikayesi aslında tüm bu anlattıklarımın en çarpıcı örneği. 1923. Cumhuriyet kuruldu, Türk lirası doğdu. İlk yıllarda dolar karşısında güçlüydü. Sonra ne oldu? Her siyasi kriz, her seçim öncesi para basımı, her dış borç ödemesi ile lira
eridi. Rakamlar o kadar büyüdü ki 2005'te hükümet yeni Türk lirası çıkardı. 1 milyon lirayı 1 liraya böldü, sıfırları sildi. Ama sıfırları silmek makro sorunu çözmedi. Çünkü sorun parada değil, sistemi yönetenlerdeydi. 2021 sonunu hatırlıyor musun? Dolar 18 lirayı geçti. İnsanların maaşları kağıt üzerinde aynıydı ama markette her şey 2 katına çıkmıştı. İşte bu paranın gerçek tarihi. Somut, acı ve kesintisiz devam ediyor. Şimdi dur ve düşün. Okulda sana bunu öğrettiler mi veya ekonomi dersinde gösterdiler mi? Muhtemelen hayır. Çünkü sistemi anlayan insanlar sistemi sorgulamaya başlar ve sorgulayan insanlar farklı finansal kararlar alıyor ve bu sistemi sorgulayan sayısı çok az. Bu yüzden sistem çok rahatlıkla çalışıyor. Ama sen artık biliyorsun, para bir hikaye ve bu hikayenin kuralları değişti. 1971'de sessizce ve habersizce. Şimdi asıl sorum şu: bu hikayenin hangi tarafında olmak istiyorsun? Paranın eridiği tarafta mı yoksa kendini doğru konumlandıran tarafta mı? Bir sonraki bölümde bu sistemin senden nasıl gizlice vergi aldığını göstereceğim. Adına enflasyon deniyorlar ama gerçek ismi bambaşka. Abone olmayı ve bu serinin devamını izlemeyi unutma.